Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pazar sohbeti videosuyla yine karşınızdayım. Bir hafta boyunca ağır siklette nasıl gelişmeler oldu, yaklaşan maçlar ve maç sonuçları ile beraber sizlerle sohbet etmeye çalışacağız. Çayınızı kahvenizi aldıysanız hemen başlayayım. Tabii bir hafta boyunca aslında ağır siklette pek de önemli bir haber olmadı. Ama dün gece Solomon Douglas ringe çıktı. 8 ay önceki aynı rakibiyle ringe çıktı İngiliz kemeri için. Ve bu karşılaşmayı bu defa teknik knockout'la kazandı. 8 ay önce majority decision'la yenmişti. Gerçekten baktığımızda Solomon Douglas aslında kötü dövüşmedi. Ama böyle tek yıldızlı bir rakibe karşı da bu kadar tutuk dövüşmesi biraz hani pek de iyi bir boksör olmadığını gösterdi. Ama sakinliği, ne yaptığını bilmesi gerçekten güzel, sabırlı olması. Yine de ben ilk 50'lerin üzerine çıktığı zaman daha ciddi rakipler olduğu için sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum Solomon Douglas'ın. Ama birinci maçına göre daha iyi bir maç çıkardı Michael Webster'a karşı. Zaten hani İngiliz boksörler çok fazla var. Bunlar eğer birbirleriyle maç yapmaya devam ederlerse işte Johnny Fisher olsun, Moses Itauma gibi isimlerle karşılaşmaya başlarsa Solomon Douglas mutlaka yenilecektir diye söyleyebilirim. Yani öyle çok bir geleceği olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü pek beğenmedim performansını. Bunun dışında biliyorsunuz ağır siklette haftaya güzel maçlar var. İşte Joe Joyce, Derek Chisora ve bu gecenin alt kartında Moses Itauma ile biliyorsunuz Marius Vaugh karşılaşacak. Ondan sonraki haftada Martin Bakole, Jared Anderson ve Gerald Miller, Andy Ruiz karşılaşmaları olacak. Yani bu önümüzdeki 15 gün içerisinde güzel maçlar var. Bunları da tekrardan hatırlatmış olayım. Yani 3 Ağustos'a kadar önümüzde tam 4 tane yani 3 Ağustos dediğim 4 Ağustos aslında sabah oluyor Türkiye saatiyle. 4 Ağustos'a kadar ve 4 Ağustos işte dahil olmak üzere 4 ağır siklet karşılaşmayı izleyeceğiz. Zaten bu maçlarla ilgili 2 tane tahmin videosu yaptım. İşte Moses Itauma ile alakalı olsun. Joe Joyce Derek Chisora maçı olsun. Bunları anlatmıştım analizlerimi. Bu hafta içerisinde de artık Martin Bakole, Jared Anderson ve Gerald Miller, Andy Ruiz maçlarının analizini yapıyor olacağım bu 10 günlük süreç içerisinde. Baktığımız zaman yani böyle ağır siklette ağam şahım haberler yok ama Ağustos ayı ile beraber gerçekten hareketli bir şekilde ağır sikletin konuşulacağını düşünüyorum. Tabii alttan gelen boksörler daha sık maç yapmaya başladılar. Hem İngiltere'de hem de Amerika'da. Bunları da yakından takip ediyoruz. Özellikle işte Ali Feliz'dir. Ondan sonra sizlere attığım o yeni Andy Ruiz dediğim boksör vardı. Bunlar gerçekten çabalıyorlar. Ve diğer taraftan İngiltere'de de işte Johnny Fisher, Alan Babbitt'i yendi ve ardından şimdi kısa bir zaman sonra tekrardan ringe çıkacak yine İngiltere'de. İşte Moses Itauma baktığımız zaman yine 2-3 ayda bir maç yapıyor. Gayet güzel gidiyorlar. Hem İngiliz hem Amerikalı boksörler. Zaten hani Martin Bakole'yi Jared Anderson yenerse WBA'de birinci sırada olan Martin Bakole'nin yerini almış olur. Dolayısıyla zorunlu rakip durumuna da gelebilir WBA'de Jared Anderson. Çünkü artık Top Rank Jared Anderson'ı parlatmak istiyor. Çünkü Tyson Fury bir kere yenildi. Diğer taraftan Bakodir Jalolov haftaya başlıyor. Hani olimpiyatlar başlıyor. Boksa katılacak. Ondan sonra da profesyonelde maçlarına devam edecek mi? Bunu da görüyor olacağız.
Tabii boksörlerimden hani Moses Teoman'ın gidişatı beni sevindiriyor ama Bako Dirjalolov keşke hani böyle olimpiyat vesaire olaylarına girmese. Çünkü neredeyse 30 yaşına geldi. Artık profesyonelde daha ciddi rakiplerle maç yaparak üst sıralara oynaması gerekiyor. Bunun dışında ne Joshua Dubois ne de Usyk Fury tarafından herhangi bir haber yok. Ama tabii ki Usyk Fury maçına daha çok uzun bir süre var. Daniel Dubois Joshua ise idmanlarına hızla devam ediyorlardır. Kimi boksörler diyor ki işte Daniel Dubois bayağı sert vuruyor ve işte Joshua o mental anlamda kırılganlığını daha henüz üzerinden atamadı. Dolayısıyla Daniel Dubois karşılaşmayı knockout'la kazanabilir. Yani ikinci bir Andy Ruiz vakası yaşanabilir diye yorum yapanlar da var ama Joshua bence gayet sakin bir şekilde maça çıkacaktır ve savunma anlamında çok çok geride olan Daniel Dubois'ı yenecektir sayıyla diye düşünüyorum ama ilerleyen roundlarda da tabii ki knockout edebilir. Çünkü Daniel Dubois kırışmaya girmek gibi büyük bir hataya düşüyor. Mesafede dövüşse daha rahat bir maç çıkartabilir diye söyleyeyim. Diğer taraftan tabii ki Tyson Fury de yine aynı şeyi yapması lazım. Boks yapmadan uzaktan dövüşerek kirli boks yaparaktan Alexander Usyk'e karşı gelmesi lazım. Birinci maçtan daha heyecanlı bir maç aslında bizleri bekliyor 21 Aralık'ta. Gerçekten hani bu karşılaşmaya kadar da böyle irili ufaklı küçük maçlarla artık idare ediyor olacağız. Bu hafta pazar sohbetimiz bu kadar diyelim. Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı, beğenmeyi lütfen unutmayınız ki daha büyük bir topluluğa erişebilelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.